Pandora'nın kutusu. Antik Yunan mitolojisinin en karanlık efsanelerinden biri. Efsaneye göre Zeus, insanlardan intikam almak için Pandora'ya bir kutu verir. Ancak bu kutuyu asla açmaması gerektiğini tembihler. Kutu, hastalıklar, acılar, sefalet, kıskançlık, öfke ve diğer tüm kötülüklerle doludur. Ama Pandora, kutunun içinde ne olduğunu bilmediği için merakına yenik düşer ve kutuyu açar. O anda kötülükler dünyaya yayılır ve insanlığı geri dönülemeyecek bir yola sokar. Ama ya bu mit sadece bir efsane olmasaydı? Bazı coğrafyalarda yeniden açılmaya devam etseydi? Çok sevdiğim, onurumla çalıştığım mesleğimden haksız yere ihraç edildiğimde 33 yaşındaydım. Aradan 8 yıl geçti. Hala bu haksızlığın sebep olduklarıyla bir mücadele veriyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Nasılsınız abi? Teşekkür ederim. Abi çok teşekkür ederim ya, buralara kadar geldiniz. Ben teşekkür ederim. ...17-25 Aralık operasyonlarıyla meslektaşlarım bir kutunun kapağını açtı. Tıpkı Pandora'nın hikayesindeki gibi kötülükler etrafa yayıldı. Ve topluma bir hikaye anlatıldı. Peki ya bu hikaye bildiğimiz gibi değilse? İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde teknik birkaç büro var. O büroların amiri olarak çalıştım. Şube müdürüm Yurt Atayündü. Dolayısıyla 22 Temmuz 2014 yılında da İstanbul Terör'deki bu sorumluluğumla alakalı çalıştığım Selam Tevhid dosyasından dolayı gözaltına alındım. 22 Temmuz gecesi bir sahur vakti gözaltına alındım arkadaşlarımla birlikte. Ve maalesef o gece gözaltına alınan birçok meslektaşım 10 yılı aşkın süredir cezaevinde. Savcımız ifademi aldı. Böyle bir takdirde bulundu. Serbest bıraktı. Bütün arkadaşlarımızın kısa sürede serbest kalacağını ümit ediyorum. Çünkü benim meslektaşlarım hukuksuz bir şey yapmazlar. Hepsine güveniyoruz. Neşeleri, moralleri yerinde. Bekliyorlar. Devlet insanı bunlar. Devlet terbiyesi almışlar. Helal ekmek yemiş insanlar. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmayacak. Çok teşekkür ederiz. Ne varsa da göğüsleyeceğiz. Yapacak da bir şeyimiz yok. Yani kadere iman etmiş, inanmış insanlarız. Normalde ben kendi halinde teknolojiyle ilgilenen, 1997 yılında Polis Akademisi'nden mezun olup komiser yardımcısı olarak göreve başlamış herhangi bir devlet memuru gibi birisiydim. Meslek içerisinde çeşitli yerlerde çalıştım. Fakat bir şekilde rüzgar beni teknik birimlere sevk etti. Bilgi işlem branşı, daha sonra işte valilikte bilgi işlem merkezi, terör branşı ve terör şubesinde de İstanbul'da ve Diyarbakır'da yine teknik işler yaptım. Meslek hayatım bununla ve oldukça başarılı bir meslek hayatım vardı. Gurur duyduğum bir meslek hayatım vardı. 17-25 sürecine kadar da hiçbir soruşturma geçirmedim. Ya bu sadece balık yakalama değil. Yani balığı yakalaması bir kere çok zor. Diğer balıklarla bunun arasında çok ciddi fark var. Çok zeki bir balık bu. Ve her yerde bulamazsınız. Bunu yakalayacağınız yerde ortam çok güzeldir. Yani çok güzel orman dereleri oluyor. Yüksek dağlardan aşağıya doğru akan berrak sular olan dereler var. Bu balığı sadece oralarda bulabilirsiniz. Yani şehirlerin içinden giden nehirlerde bunları bulamazsınız. Balık yakaladık.
Bu kırmızı benekli alabalık. Bu çok küçük bir balık. Bunları yakalayabilmeniz için minimum 24 santim uzunluğunda olması gerekiyor. Bu henüz yavru. Evet. Mustafa Okumuş sürecin mağdurlarından. 17-25 Aralık operasyonlarında görev aldığı için mesleğinden ihraç edildi. 17-25'ten sonra bir 9-10 gün kadar daha şubede görev yaptım. Daha sonra İstanbul'daki bir ilçeye benim tayinimi çıkarttılar. Beni cezalandırmak istediler. Fakat gittiğim yerde o kadar rahat ettim ki üzerimdeki baskı kalktı. Ben 10 yıla yakın gerçekten çok ciddi bir stres yaşamışım. Bunu oradan ayrıldıktan sonra fark ettim. Oradan zaten Artvin'e gönderildim o yaz. Arkadaşlarımız tutuklanmaya başladılar. Daha sonra sıra bana geldi. Ben de tutuklandım 15 Temmuz'dan önce. Bir cezaevi sürecimiz oldu. Cezaevi sürecinden sonra hayata tutunmaya çalıştım. Kolejdeyken kolejin özelliği nedir? Hepimiz aynı yemeği yerdik. Bütün devreler. Aynı hocalardan ders alırdık. Kalemlerimiz aynıydı, çoraplarımız aynıydı, atletimiz, her şeyimiz aynıydı. Saç tıraşımız bile aynıydı. Ve yatılı bir şekilde 4 yıl kolejde, 4 yıl akademide beraber vakit geçirdik devrelerimizde. Devrelerimizin içerisinde Alevi olanlar vardı. Çok fazla alkol alanlar vardı. Sigara içenler vardı, sağcılar vardı, solcular vardı, inançsız olan arkadaşlarımız vardı. Yani meslekte de yine aynı şekildeydi. Hep beraber mesleğe geçtik. Üst devrelerimiz de öyleydi, alt devrelerimiz de öyleydi. Yakın devreler hep beraber mesleğe geçtik. Meslekte kimisi lüks hayat peşinde koştu. Bunun için maaşı yeterli olmadığı için farklı şeylere tevessül etmeye çalışıyordu. Biz bunları görüyorduk. Yakalananlardan rüşvet yerken veya bir suç örgütüne göz yumarken teknik takibe yakalananlar oluyordu. Cezaevine girenler oluyordu, ihraç olanlar oluyordu. Ama şöyle bir durum vardı. Ağırlıklı olarak insanlar korkuyorlardı. Yani kolej ve akademiden mezun olan polis amirleri suç işlemekten korkuyorlardı. Çünkü o grup içerisinde dürüst insanlar ağırlıktaydı. Polis teşkilatı öyle bir teşkilat ki yaptığı hizmet anında ortaya çıkıyor, denetlenebiliyor, geri dönüşü anında alınabiliyor. Yani eğer sokaklarda hırsızlık varsa insanlar ya hırsızlık arttı diyebiliyor veya yan kesicilik varsa arttı diyebiliyor vesaire veya terör diyebiliyor. İşte 90'lı yıllardaki eski dönemle 2010 öncesi veya 2013 öncesi döneme baktığında herkesin ortak söylediği şey şu: polis yakalar. Bu sabah itibariyle büyük bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. İstanbul'da başladı, Ankara'ya... Sabaha karşı 28 adrese birden baskın yapıldı. Barış Güler gözaltına alındı. İçişleri Bakanı'nın oğlu. 49 kişi imara uygun olmayan arazilerin illegal olarak imara Şu anda açılması... emniyette bulunan ve ifadesine başvurulduğu belirtilen isimler arasında kabineden Yasa 3 dışı bakanın para oğulları da var. transferleri gibi çok ciddi Gözaltına iddialar var. alınan İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'in evinde yapılan arama görüntüleriydi. Görüntülerde ele geçirilen kasalarla para sayma makinesi dikkat çekti. Bugün 17 Aralık 2013. ...17 Aralık hadisesi gerçekleştikten sonra iktidar polis teşkilatını hallaç gibi dağıttığında Selam Tevhid dosyasını da fark ediyor. Bir karşı soruşturma açıyor. Ve bu karşı soruşturma neticesinde de İranlı ajanlara, İran konsolosluğunda, büyükelçiliğinde çalışan İran asıllı kişilere bu soruşturmayı haber veriyor. Onlarla ilgili takipsizlik kararı veriyor ve soruşturmayı tersine çevirip bu soruşturmayı yapan polislere soruşturma açıyor. Bu kapsamda ben de gözaltına alınmıştım. Yolsuzluk değil, darbe dediler. Buradaki polislerin gözaltına alınacağına dair de medyada bazı şeyler söylüyorlardı siyasetçiler. Onlar günlerini görecekler şeklinde açıklama yapıyorlardı. İlk operasyon, o savur operasyonu dediğimiz operasyonu o polislere yönelik olarak yapmadılar. 17-25 yolsuzluk soruşturmasıyla da hiçbir ilgisi olmayan, tamamen İran'ın Türkiye'de yaptığı pislikleri, faaliyetleri örtbas etmek amacıyla Selam Tevhid dosyasına yaptılar.
Konuyla ne alakası var? Uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Selam Tevhid dosyası operasyona bile dönüştürülmedi. Terör şubesinin yaptığı bir soruşturmaydı. Operasyona dönüştürülmemişti. O polisleri gidip gözaltına aldılar. Onları tutukladılar. Hepsi halen daha cezaevindeler. Bir sene sonra dönüp yolsuzluk soruşturmasını yürüten polisleri gözaltına aldılar. Reza Zarrab soytarısına darbe yapan büro amiriyim. Başkomiser Mehmet Akif Üner. Suçlama darbe. Mağduru da Reza Zarrab soytarısı. Yakup Bey niçin gözaltına alındınız? Hırsızdan koşsan polis olmazsın be! Ne için gözaltına aldınız? Biraz ilerler misin? Kral çubuk! Adam bolluk. Savcı ne söylemişse onu yapmış. Mektubu getir demiş. Getirmesini takip et demiş. Onlar almış kararı. Onu yapmış. Yani polis burada sanki şey gibi oldu. Bütün ülkeyi yönetebilecek. Bolluk ya bu. Bolluk yapmama şansı yok. İşten atılacak. Öyle de atılacak, böyle de atılacak adam eğer yapmaz da atılacak. Yaparsa da atılacak. Bu adam ne yapar? Hangi kolluk gücü bunlar? Mali şube. Mali nedir? Yani ekonomik olayları araştırır. Terör suçu değil, organize değil, asayiş değil, başka bir şey değil. Parayı takip eden bir şube. Fakat sonra bundan üzerine Ergenekon kaldı, KCK kaldı, şu kaldı, bütün dosyalar bunlara kaldı. Adamların hiç dahil olmadığı işler. Diğer yandan da, şimdi polislerin siciline baktığımızda, işkenceden haklarına dava açılmamış. Medyada yansıdığı şekliyle, hani Ergenekon şudur. Bunlarla ilgili herhangi bir avukat ahime başvuruda bulunmamış, gözaltında şu oldu bu oldu diye. Bunların hiçbiri uluslararası yargıya ismi gitmemiş. Ve görevde aksine çok başarılı oldukları için sürekli ödül almış insanlar. Yabancı dilleri olan insanlar altyapıdan gelmiş, bu işin eğitimini almış. Ve bu işi yapmakla mükellef olan adam zaten işi bu. Daha başka bir şey söyleyeceğim. Bu parayı takip eden şube olarak baktığınızda İstanbul gibi bir de büyük bir il, yani Türkiye'nin 5-6 bini denk bir ildesi. Hiçbir iş adamıyla telefon görüşmen çıkmamış. Eski bir araban var, ekstra senin ailenin üzerine mal varlıkları çıkmamış. Herhangi birisinden hediye kabul ettiğine dair bir şey çıkmamış. Bir dosyayı kabul etti, bunu örtbas etti ya da şunun yüzünden şuna soruşturma açtı diye de bir şey çıkmamış. Şimdi bunlar işte o kırmızı çizgiler. O kırmızı çizgilerin içinde kalan insanlar. Ama bu kırmızı çizgileri hiç önemsemeyen, o bürokrat, meclis bilmem ne falan filan tayfası önemsemediği için de bu insanlar çok rahat itham edildi. Çok önemli. Herkese hayırlı geceler. Kadir gecenizler hayırlı olsun. Sağ hem ülkemizdeki hem dünyadaki bütün bu mazlum İslam'dan insan evisi olsun inşallah. Bu gece görüyorsunuz siyasal oluşmadığı için kelepçeler yok. Kelepçesiz bir gece. Halbuki kaçma ihtimali o zaman döktü. Çünkü kendi teslim olmuş. 17 Aralık'tan önce polis teşkilatı içerisindeki o iyi gelişmeler, güzel gelişmeleri sağlayan çok dinamik bir ekip vardı. Ben gurur duyuyorum. O dönemle de gurur duyuyorum. Beraber çalıştığım kişilerle de gurur duyuyorum. Mesela Yurt Atoyun, benim şube müdürüm. Yani şöyle söyleyeyim. Bir başkasının 1 lirasına tevessül etmeyeceği gibi kamuya ait de, şubeye ait de, devlete ait de bir kalemi bile alıp da kendi özel hayatında kullanmayacak birisi. Yani şube müdürümdü. O yaşına gelmiş. Bir gün bana dedi ki, ya dedi borca girmek istemiyorum dedi. Fakat bir arabaya da ihtiyacım var. Dedim ki müdürüm kredi çekin. Yani bir kredi çekebilirsiniz. Ya dedi kimseye borçlu olmak istemiyorum ben dedi. Yani düşünebiliyor musunuz? İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü
Emrinde 800 civarında insan çalışıyor. İstese İstanbul gibi bir yerde bir telefonla kapısının önüne 01 araç da çektirir, galeri de kurabilir. ...17 Aralık'ın ünlü aktörlerinden işte Yakup Saygılı. Benden 2 devre üsttür Yakup abi. Ben de teknikçiyim. Fakat bilgisiyle, becerisiyle, zekasıyla, insanlığıyla örnek bir insan. Yani bir 10 dakika bir çay kahve içseniz, bir ziyaret etseniz bilgi dağarcığınızın artacağından emin olabilirsiniz. Yeni bir şey öğreneceğinizden emin olabilirsiniz. Ufkunuzun açılacağından emin olabilirsiniz. İkametlerimiz bu, adreslerimiz bu, telefon numaralarımız bu. Hiçbir yere kaçmıyoruz. Hepimiz buradayız. İfademize başvuracaksanız çağırın, gelelim. Yok, ikametlerimizi arayacaksanız ikametimizde bekliyoruz. Buyurun gelin. Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Çünkü veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Yasin ismi geçti. Yani benim hayatımda tanıdığım en iyi polislerden bir tanesi. Karmaşık bir dosyayı 5 dakika anlatın, size şimdiki yapay zekalar gibi alternatifler çıkarsın. Yani ismini daha sayamayacağım birçok insan dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla, memleketine hizmet eden ve maalesef bugün 10 yıl aşkın süredir cezaevinde kalan insanlar bunlar. Hepsinin ayrı ayrı heykelini dikse memleket yeridir, hak etmişlerdir. Fakat heykelleri dikilecek bu insanlar, takdir edilecek, alkışlanacak, ödüllendirilecek bu insanlar maalesef cezalandırılıyor. Bu derece yolsuzluğa bulaşmış ve yolsuzlukları açığa çıkmış. Mesela 17-25 Aralık'ın bence gösterdiği en önemli şey bu benim açımdan. Bir iktidar milli güvenlik sorunu. Yani şu açıdan siz yabancı bir ülkenin istihbarat örgütü olduğunuzu düşünün ve karşınızda böyle bir iktidar var. Yani işte Suriye gibi bir önemli meselede karşınızda olan bir İran var ve siz bunu ekonomik olarak yani rekabet ediyorsunuz. Türkiye rekabet halinde İran'la Suriye'de ve Suriye Türkiye'nin son belki de yani 30-40 yılı içindeki en önemli dış politika konusu. İşte mülteci krizi çok etkiliyor. Askeri müdahalede bulunmuşsunuz, asker gönderiyorsunuz. Orada PYD, tehdit olarak algıladığınız PYD gibi bir örgüt çıkmış. Neye evrileceğini çok kestiremiyorsunuz vesaire. Dolayısıyla böyle bir ortamda siz İran'ın elini rahatlatacak, işte ambargoların delinmesi gibi bir şeye 27-28 yaşında olan zamanında bir Reza Zarrabeli ile bakanları üst düzeyi yolsuzlukla, parayla, rüşvetle bağlayabildiğinizi görüyorsunuz. Yani bağlayabileceğinizi görüyorsunuz. Ve yani ondan sonra da çok daha yolsuzluğa bulaşan bir AKP iktidarı var, bürokrasi var. Dolayısıyla yabancı istihbarat örgütleri için ben bulunmaz bir cennet olduğunu düşünüyorum Türkiye'nin. Yani çünkü parayla, çok fazla iş yaptırabileceğiniz insan var. Açığını bulabileceğiniz çok fazla insan var. Yani emniyet teşkilatındaki arkadaşlar bunları benden çok daha iyi anlatacaklardır. İstihbarat örgütlerinin en arayacakları şey açık ya da para zaafı. Ya bu çok net bir şey. Dolayısıyla yani 27-28 yaşındaki bir Reza Zarrab bakanın ifadesiyle önüne yatırabiliyorsa çok daha alt düzeydeki memurları ya da AKP teşkilatından bir de tabii çok gücün yayıldığı bir yapı var. Yani kurumlar yok olduğu için işte Cumhurbaşkanı'nın bilmem ne danışmanının belli bir etkisi var. Yani Bilal Erdoğan'ın liseden sınıf arkadaşının bir etkisi var.
Şimdi Türkiye'ye kavramlar hediyeti bu ilk operasyon. Beşli çete kavramı. Hala kullanıyorlar mı beşli çete kavramını? Kullanıyorlar. Beşli çete üzerinden şu anki ekonomik yapıyı tarif ediyorlar mı? Ediyorlar. Bu beşli çeteyi Türkiye'ye kazandıran 25 operasyonudur. Yani Erdoğan'ın kurduğu milletin kaynaklarını sömürerek, devletin kaynaklarını sömürerek ve hala sömürmeye, hatta belki 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl çocuklarımızın geleceklerini çalarak yaptığı köprüler, kurduğu hastaneler, ödemeli hastaneler filan çalarak kurduğu ekonomik sistemi bu 25 Aralık operasyonu anlatıyordu ve beşli çete kavramını Türkiye'ye hediye eden operasyon bu operasyondur. Hala muhalefetinden iktidarla herkes bunu kullanıyor. İktidar çevrelerinden de beşli çeteyi kullananlar. Artı mesela Kılıçdaroğlu geçen gün ne dedi mahkemede? Tarihe kayıt olsun diye geldim buraya. Suçlu olduğum için değil dedi. Oğluna paraları sıfırladın mı diyen başsalandı dedi değil mi? Bu da 17'nin hediyesidir Türkiye'ye. Yani adamın ne olduğunu gösteren, adamın ne olacağını gösteren, sistemin ne olacağını gösteren operasyonlar bu iki operasyondur. Bu iki operasyon olmadan Türkiye tarihi anlatılamaz. Asıl önemli olan ne? Bu hadiselerden sonra Türkiye bir şey kaybetti. Yani o dönem bu operasyonlara sahip çıkılsaydı, o hukuk çerçevesinde devam edilseydi Türkiye'nin kazanımları büyük olacaktı. Niye? Çünkü buna karşı duracaktı ve doğrunun, hukukun üstünün yanında olacaktı. Ne oldu? İlk defa Türkiye'de mahkeme kararı uygulanmadı. Bu da birincisi, o da 25'te oldu, 25 Aralık operasyonunda oldu. Uygulanmadı ve Türkiye bir faz atladı. Bir seviye daha atladı. İlk hukuksuzluğun göstere aleni bir şekilde yapıldığı yer burası. Bundan sonra çivi çıktı, artık arsızlık başladı. Yani ne diyeceksin, ne oldu ondan sonra? Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmadı. Kanunlar uygulanmadı. Uygulanmamaya devam ediyor. Uluslararası normalde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları uluslararası bazda uygulanmadı. Hatta bırak adam uluslararası sözleşmeyi kanun kararıyla iptal etti. Bunların ilk İstanbul Sözleşmesi malum yani. Evet yani. Bunun da başlangıcı 25 Aralık operasyonundaki mahkeme kararının uygulanmamasıdır. O dönem İçişleri Bakanı olan Efkan Alan'ın o savcının bacaklarını kılın, gerekirse içeri atın sözüdür bu işin başlangıcı. Sayın Müsteşarım, saygı sunuyorum. Merhaba, selam. Sayın Müsteşarım, şimdi bu Celal Kara Cumhuriyet Savcısı İstihbarat Şube Müdürümüzün mevcutlu yani avukatıyla beraber ifadeye çağırıyor. Hiçbir kere, hayır. İfade yok kardeşim, tamam mı? Bir dakika dur bak, tamam. Hiç, yazılı olarak gönder. Yazılı olarak hiç yazıyı da çöpe at, tamam mı? De ki tanımıyoruz kardeşimiz, tamam. Bak, tamam. Aynen böyle, şimdi, tanımıyoruz. Yani şeydir, biliyorum öyle yapmak lazım ama adli görev olduğu için bu alttaki çocuklara sıkıntı olur. Yani maddi görev yok. Bak de ki, o adama da telefon et, sizi de tanımıyorum, tamam mı? Tanımıyoruz. Bir dakika dur, tamam. Bak bunu böyle söyle, selam. 17-25 Aralık operasyonları hükümet tarafından bir yargı darbesi olarak nitelendirildi. Soruşturmalar kısa sürede kapatıldı ve yargıdaki birçok isim görevden alındı. 17-25 sonrasına kadar yani Şubat 2014'e kadar orada tetkik hakimi olarak görev yaptım. Dolayısıyla birazcık tam da böyle o sürecin en ateşli ve en olduğu yani hareket olduğu zamanlarda orada bulunarak en azından tarihe tanıklık etme fırsatı buldum diyelim. O anlamda bizim için tabii benim yani sürgünüm orada başladı. Çünkü hani çoğu arkadaş 15 Temmuz sonrasında bu süreçte hani belli bir yaftayla yaftalanıp hayatında ona göre farklı işler oldu. Bizimki biraz erken başladı. 17-25 dolayısıyla benim açımdan da bir milat olmuş oldu diyelim artık. 17-25 Aralık sonrasında iktidar şöyle bir gücü keşfetti. Yağgali ile çok büyük bir yolsuzluk operasyonunun kapatılabileceğini, daha da ileri giderek buradan bir kahraman bir iktidar çıkartabileceğini ve bunu da o yargı kararlarının perdesi çerçevesinde muhalefetin de desteğiyle topluma pazarlayabileceğini gördü. Yani dolayısıyla yargının böyle var edici bir gücünün olduğunu ve kötülükleri örtücü, iyileri yok edici bir gücünün olduğunu keşfetti. Yani çok önemli bir güç baktığınız zaman bu. Bunun daha da ötesinde uluslararası kurumlar ve kişiler nezdinde de yargının çok önemli bir perdeleyici görevi var.
aslında dünya sanatlarına baktığımızda insanlar karşı suç çerçevesinde Lahey'de yargılanması gereken bir Erdoğan, bugün göğsünü gere gere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak farklı ülkelerde ilişkilerde bulunuyorsa ve bu anlamda girişimlerde bulunuyorsa, bunun altında yatan şey kendi yapmış olduğu soykırımın yargı kararları perdesiyle yapmış olması. 2014 yılında Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu seçildi ve bu üyelerin çoğunluğu Yargıda Birlik Derneği dediğimiz bu derneğin üyeleri arasından seçildi. Ve bunların ortak bir misyonu Ahmet Davutoğlu'nun itirafıyla ortaya çıkan bu toplumdaki bürokrasideki dönüşümü sağlamaktı. Dolayısıyla bu dönüşümü sağlayacak olan iktidarın da milliyetçi muhafazakar mahalleden gelmiş, oradan oy desteği alan, siyasi güç alan ve bu oy desteğiyle beraber dünyadaki gelecek olan tepkileri de göğüsleyebilecek bir iktidar ancak bunu yapabilirdi. Yani CHP %20'lik, 25'lik bir oyuyla böylesine büyük bir dönüşümü, katliamı, soykırımı yapamazdı. Yapsa da bunu sürdüremezdi. Ancak ve ancak bunu işte İslamcı ve milliyetçi muhafazakar bir kimlikte olan bir iktidar yapabilirdi. Dolayısıyla AK Parti'ye 2014'te verilen görev, evet sen istediğin gibi yolsuzluk yapabilirsin, hırsızlık yapabilirsin, hazinenin içini boşaltabilirsin. Ancak bizim fişlediğimiz, listelediğimiz kişileri bir şekilde sistemden elimine edeceksin. Bu hem bürokraside hem de iş dünyasında hem de sivil toplum örgütlerinde bu olacak anlamında bir iş bölümü vardı. Dolayısıyla o ulusalcı, solcu, Kemalist dediğimiz yapı kendi önünde ve kendi varlığı için tehdit olan bürokratik kadroyu alaşağı edip imha etme hazzını yaşarken, onun plan ve projesini yaparken belki buna MHP kadrolara dahil edilebilir. Çünkü bu katliam yapılıp bu yerler boşaltıldığında bunların yerlerine her ne kadar İslamcı kimliğiyle, muhafazakar kimliğiyle işte toplum kesiminden insanlar gelmiş olsa da çok kilit görevlere milliyetçi dediğimiz, solcu dediğimiz insanlar geldiler ve halen getirilmeye devam ediyorlar. Şu anda polis teşkilatında kimse alınmasın. İl Emniyet Müdürlüğü yapıyorsanız birilerinin emrinin altına girmişsinizdir. Bu birileri dedim, savcılar zaten doğal olarak sizin adli amirlerinizdir. Değil. Veya Emniyet Genel Müdürlüğü değil. Polislik teşkilatına normalde talimat veremeyecek, şu anda siyaseten bir partide olan veya siyaseten partide olmasa dahi sizi yönlendirebilecek suç faaliyetleri içerisindeki şahısları kastediyorum. 2014 sonrasında çıkartılan bir yasayla ihraç edilmiş tüm hakim savcıların yeniden mesleğe kabul edilmesi noktasında bir madde geçirildi ve birçok suça bulaşmış, örgütsel bağlantısı olan insan yeniden yargıda görev aldı. Disiplin soruşturmalarının suçlarının hepsini affetti. Yine yaklaşık 1155 lira civarında herkese rüşvet verdi. Bunlar görünen şeylerdi. Aslında burada diyor ki eğer siz diyor suçluysanız benim için önemli değil. Yani gelin yeniden cübbenizi giyin ama benim dediğim doğrultuda hareket edin. Suçlarınız varsa ben bunların hepsini affederim. Ama bir şartla benim dediğim şekilde eylem ve söylemde bulunup kararlar verirseniz. Bakın ben size seyyanen cebimden para veriyorum. Eğer siz dediklerimi yaparsanız bugün hani çeşitli yargı borsaları, şunlar bunlar oluşuyor. Hakim savcıların isimleri çok farklı örgüt soruşturmaları da geçiyor. Hatta evet hakim savcıların kurduğu, lider olduğu örgütler var. İşte ne bileyim ya suç baronu savcılarımız var bu anlamda baktığımızda. Yargıtay tamamen rüşvet çarkı içerisinde işleyen bir mekanizmaya dönüşmüş vaziyette. Bu artık ayağa düşmüş bir durumda. Urfa'daki bir çay işletmecisi, yakın zamanda duyduğum itibariyle söylüyorum. Orada çay içmeye gelen bir avukata çok rahat şunu diyebiliyor. Abi çözecek bir dosyanız varsa benim Yargıtay'da tanıdığım var, çözeriz modunda. Ya bu o kadar düşmüşse bu aslında yargının ne kadar fonksiyonu yitildiğini ve icra edemediğini gösterir. 142 devlet arasında hukuk devleti sıralamasında 117. sıraya düştük. 117. sıraya düştük ve bizim dünya zekisi, dünya akıllısı Adalet Bakanımız da dedi. Ya canım onu yapan kuruluş dedi Amerika'da yerleşik dedi. Türkiye'de seçmen, halk ne dersiniz deyin. Vatandaş hukuk talep etmiyor. Yani hukuk talep ettiği için de üretilmiyor. Halk hep böyle. Hukuk talep etmiyor. Yani Türkiye'de yolsuzluklar büyük bela. Ama seçmen yolsuzluğa karşı çıkmıyor. Ben niye bu sistemin içinde yokum diye kızıyor. Ben niye bu sistemden neme almıyorum diyor. Ben de bu sistemin içine olayım. Bir ucundan da ben gireyim diyor.
Yani Türkiye'de kimse hiçbir işveren, yani hiçbir müteahhit şu kamu alımları rekabetçi olsun demiyor. Bu sisteme ben de gireyim diyor. Bütün dert bu. Ya da işte hazine arazisi mesela tahsis edilmişse hazine arazilerinin bu şekilde peşkeş çekilmesine karşı çıkmıyor. Yani bana da çekilsin diyor. O yüzden muhalefet ediyor. Bana niye verilmiyor bu hazine arazisi diyor. İşte bu sistemi kırmanın bu sır döngü bu. Talep edilmeyen bir mal. O mal talep edilmediği için üretilmiyor. Üretilmediği için de Türkiye hukuk devleti olamıyor. Vatandaşlar belki bazı şeyleri göremiyorlar. Medyadaki algı bombardımanından etkilendiler. İşin farkında değiller ama özellikle savcı ve hakimler eğitimli oldukları için ve bürokrasiden geldikleri için gerçekleri biliyorlardır. Bu iş eninde sonunda ne yaparlarsa yapsınlar hukuktan dönecektir ve kimin suçlu olduğu, kimin masum olduğu er geç ortaya çıkacaktır diye bir inancım vardı. O HSYK seçimlerinden sonra o inancım tamamen bitti. Türk toplumu, bizler, ben kendimi de dışında bırakmıyorum, çeşitli hastalıklara tutulmuş bir toplumuz. Mesela ahlaksızlık hastalığı var Türkiye'de. İkiyüzlü çoğunlukla bir toplum ve ikiyüzlü dolayısıyla siyasetçiler var. Bu hastalıklar tabii siyasetçilerde de var. Bugün işte meclis kürsüsünde tapeleri dinleten siyasetçi sanki o tapeleri kaydeden, tape yapan, o operasyonu organize eden polisler yokmuş gibi davranabiliyor. Bir daha söylesene mi? Diyorum ki bu Muammer Bey'in oğlu, Zafer'in oğlu, Erdoğan'ın oğlu, bunun yanında Ali Ağaoğlu, Reza Zarrab gibi filan 18 kişi şu anda büyük yolsuzluk operasyonu şeyiyle şu anda evlerinde arama yapıyorlar falan. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi diyorum ki senin elinde ne var ne yok. Sen bunları diyorum çıkar. Bende tamam mı? Ne? Bende ne olabilir? O senin para var kasada. Muhalefet tapeleri okuduğu zaman mecliste Kemal Kılıçdaroğlu onları okurken amacı muhalefet etmek değil. Yani iktidarı yolsuzluktan sıkıştırmak değil. Onu yapmak istese polislere sahip çıkar. Polislerin cezaevinde olup muhalefetin de onlara destek verme işi bu tapelerin okunma amacının yolsuzlukları ortaya çıkartıp muhalefet yapmak olmadığını, tam tersine sadece kendi seçmenine bakın biz yolsuzluğa karşıyız, yolsuzlukla ilgili mücadele ediyoruz imajı çizmek. Gerçekten mücadele bu şekilde olmaz. Siz hukuk, adalet deyip Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyorsunuz. Maltepe'de milyonlarca insanın canlı yayında izlediği, yüz binlerce insanın katıldığı bir mitingde konuşma yapıyorsunuz. Hak, hukuk, adalet diyorsunuz. Yani hiç olmayacak insanların ismini sayıyorsunuz. Onların adaleti de önemli ama tapesini okuduğunuz kişilerin, o delilleri bulan kişilerin hakkından, hukukundan hiç bahsetmiyorsunuz. Bir tane polis müdürünün veya polis memurunun ismini ağzınıza bile almıyorsunuz. Niye? Çünkü amacınız gerçekten yolsuzlukla mücadele etmek değil. Öyle olsaydı cezaevine gidip PKK terör örgütünden ya da DHKPC gibi terör örgütlerinden dolayı orada tutuklu hükümlü bulunanları ziyaret ettiniz de bir yan koğuşta bulunan, hiçbir terör örgütüyle ilgisi olmayan ve okuduğunuz tapeleri savcılığa gönderen polisleri de ziyaret ederdiniz. 2014 yılı Mart ayından itibaren başlayan iktidarın muhalefetle beraber kurduğu bir ittifak var. Ve memleketi yöneten, yönlendiren o tarihten itibaren bu ittifak oldu. Dolayısıyla bu ittifakın bugün her ne kadar ana ortaklar olan MHP ile AK Parti görünür şekilde bir ittifak kurmuş, sarayda ikili bir ortak olarak memleketi yönetiyor olsalar da demokratik bir ülke görüntüsü vermek açısından CHP kendisine verilen muhalif kanattaki rolünü oynamaya devam etti. Dolayısıyla iktidara talip olmayan, iktidarı almak istemeyen ama her seferinde AK Parti'ye muhalifmiş gibi söylemlerde bulunan ancak bunu hiçbir şekilde topluma yaymayan bir CHP vardı. Çünkü ona verilen görevlerden bir tanesi de buydu. Evet, yani bizim toplumda var olmamız, iktidarımızı devam ettirmemiz ve anlaşmamız doğrultusunda bürokrasideki ve toplumdaki o değişimi ve dönüşümü sağlamamız için biz işte toplumda bir soykırım yaparken muhalefet olarak da sen bizim önümüzü açacaksın.
Dolayısıyla muhalefet yapıyormuş gibi gözüküp ancak iktidara talip olmayacaksın. Ya her anlamda çok başarısız bir yönetim var. Ama kullandığı kaynaklar, basını elinde tutması, gündemi belirleyebilmesi ve polisi, savcıları vesaireyi nasıl diyelim çok umarsızca, hiç sonucunu düşünmeden, hiç kurumların itibarı, hukuka güven vesaireyi düşünmeden çok rahat kullanabilen ve manipüle eden bir iktidar var. İşte bugünlerde Türkiye'de konuşulan, yani Türkiye'nin en büyük 2 belediyesine kayyum atanıp atanmayacağı konuşuluyor. Ya bu normalde yani konuşulmaması gereken bir şey. Yani akla bile gelmesi yani ziyan bir mevzu. Ama biz bunu konuşuyoruz ve herkesin de beklentisi AKP bunu yapabilir şeklinde de bir beklenti var. Yani bu beklentiyi insanlar da satın almış durumda. Dolayısıyla buradan geriye dönüş nasıl olur çok bilemiyorum. Yani muhalefette benim gördüğüm, muhalefet de olayların sertleşmesinden korkuyor bir hali var. Yani çünkü yani çok tartışılan bir mevzu. AK Parti seçimle iktidarı bırakır mı, bırakmaz mı? Yani çoğu düşünce bırakmaz şeklinde. Siyaset biliminin esasen söylediği de bu gibi duruyor. Ama alternatifi de nedir? O da ayrı bir şey. Yani onun da cevabı yok gibi. Yani Türkiye'de. Böyle bir çıkmaz var. Yani ben de işin açıkçası kendi kendime sorduğumda çok fazla cevap bulamıyorum. Yani nereye varır, nereye gider? Yani bu bir çölleşme diye tabir ediyorum ben. İktisatta şöyle bir tabir var. Kötü para iyi parayı kovar diye. Bu her yerde böyle oluyor. Yani bürokraside de böyle. Kötü bürokrat iyi bürokratı kovuyor ya da yolsuz bürokrat dürüst bürokratı kovuyor çünkü orada barınamıyor. Ve Türkiye'de işte son dönemde yaşıyoruz. Seçimden sonra biraz azaldı mesela. İnsanlar akın akın yurt dışına gidiyor. Türkiye'de artık yaşamak istemiyor. Ve bu tüm kurumlarda bir çölleşmeye neden oluyor. Bu aynı zamanda muhalefette de yani Türkiye'nin insan kalitesi düşüyor. Niye? Çünkü kaliteli insan, belli meslek sahibi olan, işte orta düzey diyebileceğimiz, middle income diyebileceğimiz insanlar ya da zenginler de aynı şekilde Türkiye'yi bırakıp başka ülkelere yerleşiyorlar. Bu her anlamda kalitenin düşmesine neden oluyor. Yani kurumların kalitesi de düşüyor, halkın aldığı hizmet kalitesi de düşüyor, muhalefetin kalitesi de düşüyor. Çünkü muhalefet yapacak olan da nihayetinde halk ya da toplumsal muhalefet de düşüyor. Bunun sonucu ben bunun da AKP'nin işine geldiğini düşünüyorum işin açıkçası. Çünkü daha kolay yönetilebilir bir ülke var. Yani dolayısıyla AKP'nin de çok fazla şeyden rahatsız olduğunu düşünmüyorum. Yani ülkeden kaçış varmış, doktorlar gidiyormuş ya da işte mühendisler gidiyormuş. Çok fazla bunun derdinde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ülkeyi yönetmek daha kolay. Kirlenmişlik, yozlaşma, ahlaksız bir sistemin oluşu, ikiyüzlü, yolsuzluğun her yere karıştığı bir sistemde polisin bu işten temiz kalması, buna rağmen görev yapması mümkün değil. Yani siz rüşvet alan bakanları, bakan çocuklarını yakalıyorsunuz. Bunu yakalayan polisleri cezaevine koyuyorsunuz. Şimdi bu denklemin olduğu bir ülkede hangi devlet memuru, hangi polis, hangi savcı cesaretle bir suçun üzerine gidebilir ki? Ne oldu 17-25'ten sonra? Kademe kademe. Hele 15 Temmuz'dan sonra bütün kadrolar temizlenip kendi kadrolarını yerleştirip bu kadroların da bakış açısı biraz önce anlattığım şekilde olunca olay tamamen patladı. Nasıl patladı? İnsanlar sadece kendilerini düşünür, ceplerini düşünür, rüşveti düşünür oldular. Çünkü üst taraf çatır çatır götürüyor, hukuk dinlemiyor, kanunlara uymuyor. Alt tarafta buna bakıyor, diyor ki ben de bu kadar risk alıyorum madem bunların hukuk, ben de yolumu bulmalıyım diyor. Ne yapıyor bu sefer? Çeteleşiyor, rüşvet yiyor, çarkı kendine döndürüyor. Bunun içerisinde bakanlar dahil, hatırlayın Ticaret Bakanı kendi bakanlığına temizlik ürünleri sattı faiz fiyatlardan. Adamı ödüllendirdiler daha sonra bu kadını. Bunun gibi onlarca örnek var, bir tane örnek de yok yani. İstediğiniz bir ilçe seçin Türkiye'de veya istediğiniz bir il seçin.
orada kaç tane mafya grubu olduğunu sadece ben internetteki haberlerden yola çıkarak size harita çıkartabilirim. Size fezleke bile hazırlayabilirim. Suçlu yakalamak o kadar kolay ki çünkü her şey gözümüzün önünde. Açıkça yapılıyor. Ama amaç orada asayişi sağlamak, suç faaliyetlerini engellemek olmayınca hepsi gözünü kapatıyorlar. Arada bir ne yapıyorlar? Çok böyle vatandaşlar iyice serzenişte bulunmasınlar diye, çok dikkat çekici olmasın diye. Biz görüyoruz ama vatandaş bunu görmüyor. İşte bahis sitelerinin reklamını yapıyor diye birkaç tane ünlü sanatçıyı gözaltına alıyorlar. Kamuoyunun önüne çıkartıyorlar. Aslında tutuklama yasağı yok ama tutuklanmasını gerektirecek bir suç da değil. Bir yılla 3 yıl arasında hapis cezası olan bir konuda özel harekatla insanların evinde operasyon yapıyorlar. Öbür taraftan uluslararası düzeyde aranan şahısları, uyuşturucu baronlarını ilgili ülkeler siyaseten bastırmadığı sürece Türkiye'de saklıyorlar. Biz mafya gruplarını sayarken genelde büyük grupları sayıyoruz. Alaaddin Çakıcı, Sedat Peker, Sedat Şahin, Tünel Vesaire veya Salallar falan diyoruz. Ben size daha tehlikesini söyleyeyim mi şimdi? Bu uyuşturucu parasıyla gelen, bahis sitelerinin parasıyla gelen büyük küçük yapılanmalar var. Bunlar küçük değil aslında. Sokakta 17 yaş belki 15 yaşla 24 yaş arasındaki uyuşturucuya bulaşmış, ne yapacağı belli olmayan, anasının kafasını kesen, polisi şehit eden, anlatabildim mi? Bir yapı oluştu Türkiye'de. Daha önceden suçlular, suç işleyenler devletle karşılaştıklarında neyin yapılacaklarını biliyorlardı. Örnek veriyorum, siz suç işlediniz. Hani adam diyor ya 30 tane kaydı var dışarıda nasıl geziyor? 50 tane kaydı var dışarıda nasıl geziyor? Anlatabiliyor bunları diyorlar ya şimdi. Çünkü sebebi şu. Veya uyuşturucu kaçakçısı bu adam nasıl geziyor? İçeride kalmıyor. Veya Dilan Polat örnek veriyorum. Meşhur diye söylüyorum. Dışarıda nasıl geziyor? Çok basit. Önceden suçla karşılaşacak suçun kanundaki karşılığını ne olacağını bilir. Ona göre hareket eder. Şimdi o yok. Şimdi ne var? Ne kadar param var, ne kadar gücüm varsa ona göre dışarıdasın anlayışı var. Yani devletle karşılaşan devletin hukukunu uygulamıyor. Siz 17-25'ten sonra yolsuzluk operasyonu duydunuz mu? Duyamazsınız. Belediyelere operasyon yapan bir polis birimi duydunuz mu? Duymadınız. Birkaç tane duydum ben. 2019'da belediye seçimlerinden önce İzmir'de ve İstanbul'daki bazı Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine yolsuzluk operasyonu yapıldı. Geçtiğimiz 2024 seçimlerinden önce de yapıldı. Mesela Büyükçekmece CHP belediyesine yolsuzluk operasyonu yapıldı. Seçimden 2 ay önce. Bunlar aslında yolsuzluk operasyonu değil. Bunlar siyasi operasyon. Bir de tabii şöyle bakmak lazım aslında. Belki aslında bu kurumlar hiç yokmuş. Çünkü çok güçlü kurumlar olsalardı bunlar bu kadar kolay çökmezlerdi. Mesela üniversite. Çöktü. Yok şu anda yani. Negatif hatta yani. Şey demiyorum yani yok demiyorum negatif. Ne demek negatif? Çünkü oraya giden çocuklar bence hiç gitmeseler daha iyi. O anlamda negatif diyorum yani. Dolayısıyla mesela çok sağlam bir üniversitesi olsaydı Türkiye'nin üniversite sistemi olsaydı böyle 5-6 yılda çöker miydi üniversite sistemi? Yine aynı şekilde çok güçlü bir yani onu da söyleyeyim çok güçlü bir niyet teşkilatımız olsaydı köklü bu kadar kolay çöker miydi? ...17-25 Aralık dosyalarından sonra Türkiye kötülüğün pek çok yüzüyle karşılaştı. Adaletsizlik, yolsuzluk ve haksızlık sanki Pandora'nın kutusundan çıkıp toplumu sardı. Ancak o kutunun içinde bir şey daha vardı. Umut. Umudun var mı diye sorulduğunda ben de bu soruyu çok soruyorum kendime. Dürüst olmak gerekirse bazı günler umudum çok, bazı günler umudum var ama hep var. Türkiye'de her şey çok net olmasına rağmen insanlar bunlar çalıyorlar ama çalışıyorlar diyor. İşte günah işleme özgürlüğü istiyor. Ya da diyor ki kimse çalmıyor, onlara iftira atılıyor diyor. Şimdi onların mahşerde biz bir şey bilmiyorduk. Biz meselenin
asıl yüzünün böyle olduğunu bilmiyorduk deme şanslarını ben ortadan kaldırmak istiyorum. Çünkü çok insana zarar verdiler. Onların her şeyi bildiği halde gözlerini yummaları, o ihtimali %0'a indirmeye çalışıyorum. Ben de onlara diyeceğim ki size ben de söylemiştim, ben de anlatmıştım. Buna rağmen devam ettiniz diyeceğim. İnsanın en temel içgüdüsü hayatta kalmak. Yani hepimizde doğal olarak var olan bir şey bu. Dolayısıyla hayatta kalmaya çalışıyoruz. Fakat insan yapan unsurlardan bir tanesi de tabii kişiliği, karakteri vesairesi. Yani onursuz bir hayat yaşamaktansa yaşamamayı tercih edecek birisi.